Merhabalar, bugün sizlere en basit haliyle portre çizimini göstereceğim. Bu çizim yöntemini profesyoneller de çok rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda bu işe yeni başlayan, hiç bilmeyenler de bu aşamaları izleyerek portre çizebilirler. Portre çizerken herkes farklı yöntemler kullanabiliyor. Fakat genel anlamda yüzümüzün ölçülerini belirleyen belli bir oran orantı var. Ben size bunu göstereceğim. Bu benim kullandığım yöntem Leonardo da Vinci'nin portre çizimlerinde kullandığı bir oran orantı yöntemi esasında. Bu şekilde doğru ölçülerle birlikte portre çizebilirsiniz. İlk önce kağıt üzerinde kabataslak bir daire, yani tam daire değil de biraz daha elips şeklinde böyle bir elips çiziyoruz. Ortasından düz bir çizgi çiziyoruz. İlk aşamada hafif çizgiler kullanıyoruz. Biz bunlara zaten ölçü çizgileri, hayali çizgiler ya da araştırma çizgisi diyoruz. Adı üzerinde önce bir araştırma yapacağız. Sonra ağzı, burnu, gözü doğru yerlere yerleştirmeye çalışacağız. Tam bu noktayı çene altı çizgisi olarak düşüneceğiz. Tahminen de şurayı saç başlangıç çizgisi olarak düşünebiliriz. Bizim esas yüzümüzün parçalarının yer alacağı kısım şurası. Burası kafanın üst kısmı olarak düşüneceğiz. Şimdiden söyleyeyim ki hani kafanız karışmasın. Sonra şu kısmı biz 3 eşit parçaya böleceğiz. Tahminen şöyle bakıyorum. Cetvelle de ölçebilirsiniz ya da elinizle ya da gözünüze güveniyorsanız şu kalemle şu şekilde de ölçebilirsiniz. Eşitliğini teyit etmek için ya da direkt parmağınızla şu şekilde de ölçebilirsiniz. 3 eşit parçaya bölmüş oldum. Şöyle şuraya yazayım. 3. Evet. Şimdi tam şu nokta bizim burnumuzun yer alacağı nokta. Öncelikle burnu çizmek mantıklı çünkü hani burnun şekline göre ağzı, gözü, kaşı yerleştirebiliyoruz. O sebeple öncelikle ben genelde öğrencilerime önce burnu yerleştirmelerini söylüyorum. Orta çizgim burası. Şu iki tarafından şöyle düz çizgi çiziyoruz. Burnumuzun kemer kısmı olacak. Sonra şuraya bir daire yerleştirebiliriz. Sağına bir daire daha, soluna bir daire daha. Burası burnumuzun kanat kısımları olacak. Sonrasında yine o kanat kısımlarından yukarıya şöyle düz çizgiler çekiyoruz. Şimdi tam şurası kaşın yer alacağı nokta olacak. Gözlerimizi yerleştireceğimiz noktada tahminen şurası. Bunun tam ölçüsünü almak istiyorsanız başın tepe noktasıyla tahminen burası çene alt noktasının tam ortası olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu ölçebilirsiniz de ya da göz kararı da yapabilirsiniz. Tahminen şuraya denk geliyor. Gözünüzle de ölçebilirsiniz. Bunu gözünüzle de güveniyorsanız bu şekilde ölçebilirsiniz. Burnun yan çizgisinde göz pınarı başlıyor ve yine burnun tahminen eni kadar bir büyüklükte olabilir. Bazı insanların gözü büyük olur, bazılarının küçük olur. Yani benim burada söylediğim size genel geçer ölçüler. İnsandan insana göre değişiklik gösterebilir. Şu şekilde tahminen yerleştiriyorum. İşinizi kolaylaştırmak için bazı çizimlerde de görüyorum. Şurayı şöyle bir daire olarak düşünebilirsiniz. Daha net algılayabilmek adına. Sonrasında da şurayı da bir daire olarak düşünebilirsiniz. Gözüm, kaşımın yerleşeceği nokta. Önce çok kaba taslak çiziyorum. Her şeyin yerini görmek adına, sonrasında ayrıntılarına ineceğiz. Şu üçüncü birimin ortasını tahminen bulup ağzımızı yerleştireceğiz. Bu çizginin üzerinde kalır. Alt dudak tahminen şu çizgiye yaslanır. Ağzın orta çizgisi, üst dudak çizgisi şu şekilde şurada ağız yer alabilir. Bunu yaparken dudak kenar çizgilerini bir tık burnun dışına taşırabilirsiniz. Ya da
Burnun büyüklüğü kadar ağızlar da olabilir. Karşımızda çizdiğimiz insanın karakteristik yapısına göre bu değişiklik gösterebilir. Genel geçer ölçülere göre ama yine de göz bebeğinin burun kenarından aşağıya şöyle bir çizgi çektiğimiz zaman tahminen oraya denk gelir. Hayali bir göz çizelim buraya. Gözün daire kısmı. Aşağı çektiğimiz zaman tahminen ağzın kenarı çizilir. Biraz burnun dışına taşırdığınız zaman zaten doğru bir ölçü olacaktır. Bayanlarda bir tık küçük, erkeklerde daha büyük olabilir. Ya da çizdiğimiz insanın karakteristik özelliğine göre bu değişiklik gösterebilir. Yine buraya daireler çizdiğimiz gibi çenemize de, çenenin bulunduğu kısma da bir daire çizebilirsiniz. Belki yanağın bulunduğu kısma da birer daire çizebilirsiniz daha iyi algılayabilmek adına. Sonrasında gözün kenar çizgisinden yarım göz büyüklükte, tam böyle şakak kısmımız, yarım göz büyüklükte düşünürsek şurası. Tam göz büyüklükte de zaten kulağın mesafesi oluyor. Şakakları belirledikten sonra artık aşağıya doğru çizgimizi çekerek elmacık kemiği ve çene kemiğini netleştirebiliriz. Tabii herkesin bir çene yapısı farklıdır. Yüz yapısı farklıdır. Köşeli yüzler vardır, oval yüzler vardır. Bu da insandan insana göre değişiklik gösterebilir. Sonrasında yine alın kısmına şöyle bir daire çizebilirsiniz. Şu kısım zaten genelde gölgede kalan kısımlar oluyor. Yani yan tarafa doğru açılan. Şuralarda tepe noktalar zaten. O yüzden oralara daireler çiziyoruz. Sonrasında saç bitim kısmı, yani o insanın saç yapısına göre değişiklik gösterir ama genelde kafatası tahminen şuralarda yer alır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir birim, bir birim, bir birim, yarım birim ya da yarımdan bir tık daha büyük bir birim olarak düşünebilirsiniz burayı da. Çizdiğiniz kişinin saç yapısına göre değişiklik gösterir. Kulağa yerleştireceğimiz kısımda tahminen burun hizasındadır. Tam cepheden bakıyorsa kişi, yani kişiyi tam cepheden görüyorsak kulak alt hizası burun altındadır ve yine burnun bittiği nokta olarak düşünürsek ya da kaşın başladığı nokta olarak düşünürsek şu göz kapağının üst hizasına kadar gelir. Genelde şöyle söyleriz ama kulak burun büyüklüğü kadardır. Farkındaysanız böyle burnu büyük insanların kulakları da büyük olur ya da burnu küçük olan insanların kulakları da küçük olabilir. Bu da bir genel geçer bilgi. Dediğim gibi insandan insana göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde kulakları yerleştiriyorum. Şurayı biraz geniş aldım gibi. Fark etmez. Bu şekilde. Boyun çizgisi genelde şöyle gözün dış hattını takip eder. Bayanlarda özellikle. Erkeklerde bir tık daha kulak altından ya da şu çene kenar hizasından gelebilir. Bayanlarda bir tık daha incedir. Erkeklerde bir tık daha kalındır. Boyun hizasını da şu şekilde düşünebiliriz. Şu kısım tam burnumuzun çukur noktası olarak düşünürsek tam şuradan kaşın altına doğru bir kemik yapısı ilerler. Kaşımız da tam onun üstünde yer alır. Tahminen şöyle bir yapıda, biraz daha bastırayım ki net görebilin. Yine aynı şekilde burun buradan gözün üstünden kaşa doğru bir kemik yapısı var. Kaşımız yine bu kemik yapısının üstünde yer alır. Tahminen şöyle bir yapıdadır. Evet, göz pınarımız zaten yerleri net belliydi. Göz pınarı bir tık daha aşağıda,
kuyruk kısmı da bir tık daha yukarıda olabilir. Bazı insanların göz yapısı kenardan düşüktür. Bazı insanların göz yapısı çekiktir. Göz pınarımız burada ve göz kapağımız da burada. Daha ayrıntılı göz çizim videom vardı kanalımda ama böyle tekrar anlatımlı bir şekilde isterseniz tekrar bir video çekebilirim. Gözün içinin yuvarlak kısmını göze şöyle yine hayali çizgiler demiştim ya, hani arkasını görüyormuş gibi önce bir daire çizip ondan sonra netleştirdikten sonra biraz daha bastırarak yerini bulabiliriz. Bu şekilde yine gözümüzün orta kısmına arkasını görüyormuş gibi çizip netleştirdikten sonra bastırıp bu şekilde kalem silgiler var. Böyle küçük ayrıntıları silip düzeltebilmek için şu şekilde orada taşan çizgileri silip görüntüyü netleştirebilirim. Sonrasında burnumuzun çizimine geçecek olursak, herkesin burun yapısı farklıdır. Ben genel geçer ölçülerle nasıl burun çizebileceğimizi gösteriyorum. Şu anda tabii ki burası yine burasıyla birleşir. Hafif üçgen bir yapıya sahip. Burnun tepe noktası esasında şurada, burası da burnun alt tarafa doğru giden kısmı. Çok ayrıntılara girmeyeceğim. Dediğim gibi burun, göz ve ağız çizimi kanalımda var. Tek tek onları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar anlatımlı bir şekilde videolarını da çekebilirim isterseniz. Sonrasında şurası burnumuzun altındaki o çukur nokta olarak düşünürsek dudağımızın üst kısmı. Dudağımızı şöyle iki üst dudağı daire olarak, hatta bir tane de ortada, alt dudağı da şöyle bir yayvan daire olarak düşünürsek genel anlamda şu şekilde düşünebilirsiniz. Genelde üst dudak daha koyu bir görüntüye sahiptir. Şöyle bir küçük bir leke atarsanız biraz daha güzel gözükecektir. Dudağımın alt kısmında şurada bir çukur vardır. Sonrasında da çene ucu çıkıntılıdır. Açık koyu orta değerleri de zaten biz bu formlara göre yerleştiriyoruz. Sonrasında şurada elmacık kemiği var. Gözün alt çukuru tam, bakın şu daire çizmiştik ya. Zaten gözün kenarından bir çizgi şöyle burunla birleştirdiğiniz zaman orayı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Şurası gözün alt çukur kısmı oluyor. Şuralar ve elmacık kemikleri de şuralarda çıkıntı oluşturuyor. Buraları o yüzden biz resim yaparken daha aydınlık çizeriz. Gölge yapmayız. Orayı biraz daha aydınlık bırakırız ki çıkıntı oldu anlaşılsın. Şuralara koyuluklar ekleriz ki oralar batsın, içeriye doğru girsin diye. Tepe noktalar her zaman için daha aydınlık çizilir. Çukur noktalarsa her zaman için daha koyu çizilir. İşte biz bu sayede portrede formu oluşturuyoruz. Gözümüzün tam orta kısmına, göz bebeğine. Göz çizmek genelde zordur. Simetriyi ayarlamak zordur. Bu ölçülerle birlikte tam böyle merkez noktayı bulduktan sonra işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Kulağında yandan görüntüsü tahminen şöyle olur. Şu çıkıntı şurada.
Saç şeklini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu an benim hani baktığım herhangi bir model yok. O yüzden böyle kendime göre bir saç şekli belirleyebilirim. Bunu bir tık daha açabiliriz. Bu kalemim 2B kalemdi. Soluk olan kalemlerden. Hatta siz ilk aşamada HB kalem kullanabilirsiniz. Şu aşamada ben 3B kaleme geçebilirim. Şu an elimde 4B kalem var. 3B kalemimi bulamadım. Sonrasında artık yapmamız gereken şey ayrıntılara girmek. Şu an bu çalışmada çok fazla ayrıntıya giremeyecek olsam da genel anlamda şöyle biraz bundan sonraki yapacağınız ayrıntılar size bağlı. İstediğiniz kadar ayrıntı girebilirsiniz. Ne kadar ayrıntı girerseniz o kadar gerçekçi olacaktır. Dediğim gibi hem profesyonellere hem de bu işe yeni başlayanlara hitap eden bir video olacaktır diye düşünüyorum. Burnun alt kısmı her zaman için gölge olur. Şu kısımlarda biraz daha gölgelidir. Bunun yan kısımları, şuralar, gözün çukur kısmı, alt kısmı, aslında biraz kaşının şu kısmını yukarı kaldırabilirdim mesela. Şuraya gölge ekleyebilirim. Saçın alt kısmı zaten gölge olur şu kısımlarda. Burada işte o elmacık kemiğimizin altındaki boşluk. Kimisinde çok batık olabilir, kimisinde daha çıkıntı olabilir. Şöyle daha koyu yapabiliriz. Gözün alt kısmı, burnun yan kısmı ve çizdiğimiz nesnenin formuna, şekline göre taramaları da atarsak, gölgelendirmeyi yaparsak biraz daha gerçekçi bir görüntü elde etmiş oluruz. Şu kısım her zaman için daha koyu olur. Çukurdur çünkü. Yani mantık şu: çukur olan kısımlar daha koyu, çıkıntı olan kısımlar daha açık renk.
son portre çizdikten sonra en son yine bu kalem uçlu silgi ile en parlak noktalara böyle küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Tam böyle gerçekçi bir portre çizimi ayrıntılarıyla belki başka bir videoda sizle paylaşabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Evet. Portrenin böyle tek tarafına biraz daha ayrıntı girerek size bir şeyler daha göstermek istedim. Genel anlamda ölçüler bu şekilde. Söylediğim gibi siz biraz daha ayrıntı girerek daha gerçekçi, profesyonel bir hale getirebilirsiniz. Ama genel anlamda ölçülerimiz bu şekilde. Portre çizerken burada bahsettiğim kurallara dikkat edersek, bu ölçülere göre çizimimizi yaparsak basit bir şekilde iyi bir portre çizimi elde etmiş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.